Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir değerli metallere bakalım. Öncelikle gümüşle başlayacağız. Gümüşte ne demiştik? 20-60 önemli olacaktı. Şu düşüş öncesinde oluşan, şu destek bölgesi kırılmadan önce oluşan bir talep süreci yaşanmıştı. Bunun direnci önemli olacak demiştik. 30-20-30-60 kararsız bir bölgeydi. 30-60'tan bir miktar satış aldık. Şimdi bunu şöyle görebiliriz. Bakın belli direnç bölgelerine fiyat geldiğinde burada mutlaka bir miktar satıcı devreye girecektir. O satıcıların gücüne göre ilerleyen günlerde direncin kırılıp kırılmayacağı netleşir. Buradan da baktığımızda aslında biraz tatsız bir satış aldığımızı söyleyebilirim. Bakın yaklaşık burada 2, 4, 6 günde aldığını bir günde geri vermiş durumda. O yüzden bu bölgede satıcıların biraz güçlü geldiğini söylememiz mümkün. Ancak bu elbette ki buradan herhangi bir gelişme sonrasında tekrar 30-60 direncinin kırılmayacağı anlamına gelmiyor. Ancak mevcut görünüme baktığımızda 30-60'da satıcıların henüz güçlü olduğunu söyleyebiliyoruz. 30-60 kırılmadığı takdirde de aşağıda 29-28-74 bölgesini takip edeceğiz. Eğer herhangi bir gelişme sonrasında yukarıda 30-60'ın üstünde hareketler görüyorsak 34-86'lardan başlayan bu düşüşün maksimum tepki sınırı olan 32-40-31-80 bölgesini takip ediyor olacağız. 30-60 üstü hareketler geldiği takdirde. Kısacası şu bölgede kararsız bir süreç yaşadığımızı şu an için söyleyebiliyorum. Gümüşün düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın burada bir yatay bant hareketi vardı dipte. Kırılımı öncesinde bir dip oluşturup yani şu direnç bölgesindeki son satıcıları da temizledikten sonra günlük grafiklerde bahsettiğime benzer bir hareket aldıktan sonra şu direnci kırdık. Sonrasında da bakın gelen satışlar burada 29.40 olarak belirlediğimiz bölgeye ulaşmadan şu an tekrar alımlarla karşılaşıyor. Her ne kadar burada 29.86 stoplar çalışmış olsa da 29.40 hala gücünü korumaya devam ediyor. Burada yukarıda artık 30-60'lar bakın 64 şu an için önemli bir tepe. 29-40 kırılmadan burada alımlar güçlenip 30-64'ü geçecek olursak bir ara direnç bölgesi olarak 31-50-31-67'yi takip edeceğiz. Ancak ana beklentimiz tekrar 32-37-32-25'lere doğru yükselişin devamı olacak. Bu da büyük resimden baktığımızda 34-86'dan başlayan düşüşün maksimum tepki sınırı. Aynı zamanda da bakın şu düşüş sürecinde önemli de bir tepki verdiğimiz ve tekrar satışa döndüğümüz bir direnç bölgesi. Dolayısıyla bu 32, 37, 32, 25 bölgesi önümüzdeki süreçte oldukça önemli olacak. Ancak tabii öncelikle 29.40'ın çalıştığını ve yukarıda 30.64'ün de geçildiğini görmemiz gerekiyor bu hareketler için. Ayrıca şunu da unutmayalım, bakın şu düşüşün maksimum tepki sınırı 30.90'dan geçmekte. Aynı zamanda şu dipteki çift dibin de hedefi 31 dolar. Dolayısıyla 30.90-31 doları da gene bir takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgeden arıza dönüyorsak en azından risk azaltmamız gereken bir süreç yaşanabilir. Buradan ons altının günlüğüne geçecek olursak bakın burada da 2662'yi direnç olarak takip ediyorduk. Burayı kırdık. Sonrasında da döndü. Bu direnci destek olarak çalıştırıp şu an tekrar alımlar geliyor. Dolayısıyla aşağıda 2662 desteği korunduğu sürece minimum hedefimiz 2720-2711 bölgesi olacak. Bu bölge geçilecek olursa da 2790'larda çift tepeyi takip edeceğiz. Ancak şu an için 2662 desteğimiz korunuyor mu? Bunu takip etmemiz gerekiyor. Altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın 2726'dan başlayan bir düşüş. Sonrasında gelen tepki ise %78.6 bölgesinden tam da satışlarla karşılaştı. Fakat gelen satışlar da 2583'ten başlayan şu yükselişin minimum düzeltme sınırından tekrar alıma dönüyor. Aynı zamanda bakın bu geçmişte de bir direnç bölgemizde. Bu bölgeyi de destek olarak gene çalıştırmış durumda. Gayet sağlıklı, normal hareketlerdir bunlar. Burada aşağıda 2652 kırılmadığı sürece zayıf bir düzeltme yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Dolayısıyla yukarıda 2697-2700 direnci, aşağıda ise 2657-2650
952 destek bölgesini takip ediyor olacağız. Şu yatay bandın kırılımına göre yön netleşecektir. Buradan platine geçecek olursak platinde de bakın şu son düşüşün maksimum tepki sınırından tekrar satış alıyoruz. Ancak şu tepki sürecine baktığımızda da gelen satışlar maksimum tepki sınırına şu an için ulaşmış durumda. Burada uzun vadelilerin takip etmesi gereken seviyeler 928-921 desteği olacaktır. Bu bölge kırılacak olursa 895'lere doğru satışların devam etmesi beklenir. Ancak 912'lerde gene bir ara destek bölgemiz var. Şimdi bunu düşük zaman dilimlerinde daha da netleştireceğiz. Ancak bu bölge korunduğu sürece yani 920 altındaki hareketleri görmediğimiz takdirde burada da şu son yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. 990 üstü hareketler gördüğümüz takdirde de 1020-1011'lere kadar bir ara direnç bölgesidir. Hareketin devamı beklenir ancak ana beklentimiz tekrar 1050'lere doğru yükselişin devam etmesi olacak. Bunun için de şartımız 990'ın üstünde hareketleri görmemiz gerekiyor. Şimdi buradan platinin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde son analizde hatırlarsanız 964-960 desteği önemli olacak demiştik. Bu bölgenin kırılması durumunda bir düzeltme sürecine gidilebilir ve maksimum aşağıda 929-924'e kadar bu satışlar devam edebilir demiştik. Bakın burada da gayet güzel kırılım geliyor. Sonrasında kırılan desteği direnç olarak çalıştırıp çok sert satışlarla akabinde karşılaşıyoruz. Yani aslında dünkü analizi esas alıp şu bölgede bir miktar en azından risk azaltanlar dün yaşanan şu sert satışa yakalanmamış oldu. Bu bölgede de artık bakın bu 960'larda yapılan satışlar tekrar yerine konması planlanabilir. Ancak bunun için de 924 altı stoplu işlem yapmak gerekecek. Bu bölgenin kırılması tekrar bizi 890-95'lere doğru satışların devamı anlamına gelecek. Sıkıntılı olabilir. Ancak bu bir düzeltme olarak kalıp tekrar yükselişe geçecekse de oldukça başarılı bir trade süreci geçirmiş oluruz. Tabi burada şunu da hatırlatayım. Kaldıraçsız işlem yapıyorsanız stoplarınızı burada 895'in altına da koyabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin risk algınıza göre değişiklik gösterir. Çünkü burada bakın 912-918 aralığında bir ara destek bölgesi de var. Dolayısıyla 924'ü kırıp bu bölgeden tekrar alıma da geçilebilir. İşte tüm bu olasılıkları değerlendirip risk algınıza göre hangi bölgede alıcı, hangi bölgede satıcı olacaksınız, stopunuzu nereye koyacaksınız buna sizin karar vermeniz gerekiyor. Buradan Palladium'a geçecek olursak bakın burada bir çift dipten bahsetmiştik. Bunun direnci 951 dolarda üstüne attı. Fakat burada bir tepki sürecinin geldiğini söyleyebilmemiz için 966 üstü kapanışlar almamız gerekir demiştik. Bu bölgeden bir miktar satışla karşılaştık. Fakat bakın burada gümüşte yaşadığımızın tam tersi bir durum var. Ne demiştik? Direnç bölgelerinde bir miktar satıcı devreye girer kırılmadan önce. Eğer buradaki satıcılar zayıf kalacak olursa bu direncin kırılacağının habercisi olur demiştik. Burada oluşan pazartesi günü oluşan şu muma baktığımızda bir önceki yeşil mumun dip bölgesine geldiğinde alıcıların devreye girdiğini görüyoruz. Eğer şu mumun kapanışı bu yeşil mumun dibine yakın yerlerde olsaydı burada satıcıların gene güçlü olduğunu söylerdik. Fakat şu son oluşan duruma baktığımızda çok da güçlü bir satıcı olduğunu söyleyemiyoruz burada. Dolayısıyla yukarıda 966'nın kırılma ihtimali daha güçlü görünüyor şu an için. Ancak temkinli işlem yapmak isteyenler 966'nın kırılmasını bekleyebilir. Bu tarz bir hareket gelecek olursa da aşağıda stop olarak kullanılması gereken seviye şu kırmızı mumun dibi olacak 928. Palladium'un düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde burada ne demiştik? 935 ve 916 altı stoplu alımlar yapılabilir dedik. Şu yatay bandın kırılımından dolayı. Burada bakın ne diyoruz hep? ATR kadar aşağıya stop koymamız gerekiyor. Burada da minimum 12 dolar altına stop koymamız gerekiyordu 935 doların. Bu da 923'e stop konması gerektiğini bize gösterir. Fiyat da burada 928'e kadar geri çekilip tekrar tepki almış durumda. Dolayısıyla burada minimum stop seviyemiz olan 935 altı stoplar da çalışmamış durumda. O nedenle herhangi bir sıkıntı yok. Direnç bölgesinde bir testere hareketi aslında şu an için takip ediyoruz. Yukarıda da bakın satışların geldiği
bölge 1016'dan başlayan şu düşüşün maksimum tepki sınırından satışlar geliyor. Şimdi bu 966 yüksek zaman dilimlerinde tepkinin başladığı sınır olarak karşımıza çıkarken düşük zaman dilimlerinde ise 1016'dan başlayan şu düşüşün maksimum tepki sınırı. Dolayısıyla 966 geçilecek olursa önümüzdeki saatlerde, günlerde düşük zaman dilimlerinde artık tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyleyeceğiz ve yüksek zaman dilimlerindeki o tepki sürecini takip etmeye başlayacağız. Bu tarz bir kırılım gelecek olursa bir ara direnç bölgesi olarak 988-993 bölgesini takip ediyor olsak da ana beklentimiz minimum 1016'ya kadar yükselişlerin devamı olacaktır. Ancak şunu tekrar hatırlatıyorum. Aşağıdaki stop bölgelerimiz çok önemli. Kaldıraçlı işlemlerde maksimum 916 altına mutlaka stop konmalı. Kaldıraçsız işlem yapıyorsanız şu çift dibin desteğini de gene stop olarak kullanabilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? 885 altına ATR kadar bir mesafe bırakıp stop konulabilir. Şimdi bugün Brent petrolün günlük grafiklerine de bir bakacağım. Bakın burada bir yatay bant hareketi takip ediyorduk. Nispeten daha dar bir alandaydı. Bir üçgen formasyonumuz oluşmuştu. Bunun direnç bölgesinin kırılmasıyla birlikte bir önceki tepe bölgesine kadar alımların geldiğini gördük. Ve şu anda da bakın buradan gene bir satış alıyoruz. Şimdi burada bir çanak formasyonu tamamlanmış durumda. Buna bir kulp takmak isteyebilir. Bu çanağı fincan kulp formasyonuna çevirmek isteyebilir. Bu da 76-50-75-10 bölgesine kadar satışların devam edebileceğini bize gösterir. Ancak aynı zamanda bakın pazartesi günü açılışla birlikte şu bölgede bir gap oluştu. Dolayısıyla burada satışlar 79-60'ların altına inmediği sürece şu gibi kapattı ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. Aynı zamanda bu dirençteki satıcıları da temizlediği bir süreç olabilir bu. O nedenle günlük grafiklerde bu 79-60 altında günlük kapanışlar oldukça önemli olacak. Burada bir kulp sürecine gidiyor muyuz? Bunu takip ediyor olacağız bu takdirde. Düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde ise bakın şu direnç bölgesinden bir satış alıyoruz. Bakın burada gene bahsettiğim o gap bölgesi var. Fakat burada bir düzeltme sürecine girdiğimizi söylemek için 79 dolar altında, 79.20 altında bir kapanış almamız gerekir. Bu tarz bir kırılım gelmediği sürece burada yükselişlerin devamı beklenebilir. Tepede bir miktar dinlendiğimiz, güç topladığımız bir süreç yaşanır. 79.20 altındaki hareketler minimum 77.85, 77.45, maksimum ise aşağıda 75.80, 75.50 desteğine doğru satışlar beklenebilir. Bu da bakın şu son yükselişin düzeltmesi olarak kalacaktır ve yükselişe devam eder. Ancak burada 75.56 kapanışlar görünümü bozacak. Şu kırılım sonrasında da hatırlarsanız alım yapılabilir ve 75.50 altına mutlaka stop konulmalıdır demiştik. Yükseliş sonlandığında gene aynı seviyeyi Fibonacci %61.8'de görüyoruz. Dolayısıyla artık bu 75.5 çok daha önemli bir hal almış durumda. Olası burada satışlar derinleşecek olursa 79.26 hareketler görecek olursak bu bahsettiğim iki düzeltme bölgesinden paçal alım yapıp 75.56 stoplu bu süreci takip edebilirsiniz. 75.50 kırılacak olursa da burada 71-72'lere kadar ne yazık ki satışlar devam edebilir. O yüzden 75.56 mutlaka stoplu işlem yapmanız çok önemli. Evet değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.